Bugün sizlerle her takımdan bir futbolcu alarak cezalı maç için kadro kuracağız. Hemen de ilk çarkımıza geldik. Çarka 50 tane takım ekleyebiliyordum ve ben de 50 tane takım belirledim. Tekrar oyundan bakarlar kartlara falan. Çok uzatmadan ilk çarkımızı çevirdik ve bakalım ilk transferimiz hangi takımdan gelecek derken Fulham takımı gelmiş oldu. İlk transferimiz o zaman bu takımdan olsun. Takımlara geldik. Fulham'ı seçtim. Kaydet arama dediğimizde arkadaşlar kartlara baktığımızda gelsin artık kartlar bu şekildeymiş. En yüksek olarak 4 tane kart görüyorum. Şimdi tekrar bakalım Turumcal deri hangisinin var, o bizim için önemli. Ivubo'ya baktığımızda Turumcali maalesef yokmuş. Jimenez'in 2 tane 110 genlik kartına baktığımızda ilkinde maalesef 110 genlik Turumcali yok ama maalesef yine aynı şekilde yokmuş. Bak bu çok kötü oldu arkadaşlar. Bu karta baktığımızda bunun da Turumcali yokmuş. Bari bir kırmızı ali olsun lütfen, bunun da yokmuş. Bak bu kötü oldu. Çok düşüğe inmek istemiyorum ama mecbur kalıyoruz şu anlık gördüğünüz gibi. Sol bekimize bakalım arkadaşlar. Bunun da maalesef istediğimiz mevkiler yokmuş. Sağ beke bakalım var mı? Bunun da yokmuş. Maalesef yüksek yeni kartlarda yok ama arkadaşlar bence buradan sol bek kartı alalım o zaman. Atak oyuncuları yüksek olması benim açımdan güzel, gol atmaya olasılığımız yüksek. O yüzden Fulham takımından bir oyuncu almak zorundayız. Onu da Robinson'dan yana kullandım. Yapacak bir şeyimiz yok. Yüksek bir kart alamadık. Şimdi emirlerden bir gelsin arkadaşlar. Sonra ilk transferimizi yapmış olacağız. Hemen geldi gördüğünüz gibi. Sol bekimizi kısacası tamamlamış olduk. Şu anlık 4-3-3 atak dizilişindeyiz ama istesek değiştirebiliyoruz. Bunun da bilgisini veriyorum ve bu tarz videolar için de arkadaşlar like'lara basalım. En az sizlerden 500 like bekliyorum. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Efsane videoları kaçırmayın. Çok da laf uzatmadan çarkımıza geçiyorum. İkinci çarkımıza geldik ve bakalım ikinci çarkımızdan hangi takım gelmiş olacak arkadaşlar. Liverpool geldi. Fenerbahçe'nin üstünde kaldı. O zaman Liverpool'dan bir transfer yapacağız. Yani yüksek yeni oyuncular alırız. İkinci çarktan da yine arkadaşlar İngiliz takımı geldi ve Liverpool'u seçtik ve bakalım Liverpool kartları nelermiş arkadaşlar. Sağlam oyuncular zaten var gördüğünüz gibi. Ama bildiğiniz gibi 750 milyon bir oyuncu en fazla verebiliyoruz. Bu kuralı unutmayalım. O yüzden şimdi Gravenberch'e baktığımızda maalesef Turumcal yokmuş. Turumcal olan bir transfer yapmak istiyorum. Bunun varmış ama bütçemize uymuyor. 950 milyon vermek yasak arkadaşlar. En fazla 750 milyon, bu 800 milyon. En yüksek geldi. Fiyatımıza uygun 112 gene kitike kartını buldum. Gördüğünüz gibi Turumcali'de var. Bir kadro kurma videosunda bu kartı almıştık. Yanlış hatırlamıyorsam güzel bir performans göstermişti. Hatta bir gol da atmış mıydı, öyle bir şey hatırlıyorum. İnşallah bugünkü cezalı maçta da güzel bir performans gösterir. Çünkü golcü rolünü bu oyuncumuz alacak ve inşallah dediğim gibi maçı kazandırır bizi. Kadromuzu ekledik. 2 gen atladık. 92 gen olduk. Şimdi geçelim o zaman 3. çarkımıza bakalım bu sefer hangi takımdan alacağız. Hemen çarkımızdayız ve hızlı bir şekilde döndürdük. Bakalım 3. takımımız ne olacak derken Fiorentina gelmiş oldu. O zaman pazardan bu takımdan bir transfer yapalım. Fiorentina takımını seçtik. Kaydet arama dedik arkadaşlar ve bakalım kartlar nelermiş. 100 hoşgelik bir kart gördük ama fiyatımıza uygun mu? Uygunmuş aslında ama maalesef turuncu, kırmızı en kötü moralini almak istiyorum ama maalesef yok. Dega'nın kartına baktığımızda bunun da hiçbir yer yokmuş. Kötü oldu. Kane'i alamayız ya da 4-2-4'e geçeriz derken bunun da turuncu hali falan yokmuş. 108 yeni karta baktığımızda turuncu hali varmış ama maalesef çok koymuş. Ben bunu alamam arkadaşlar. Dega'nın 107 yeni kartı olsun bari derken varmış ama Dega ile bu takımda mı? Bir kontrol edeyim. Kontrol ettim arkadaşlar. Hala takımdaymış. 144 milyona da pazara yeni koyulmuş. Onu satın aldık. Pazardan da emirler bölümünde gördüğünüz gibi kartımız geldi ve şimdi ise kadromuzu eklemiş olalım. 3. transferimizde Serie A takımlarından yani İtalya takımı geldi. Dega'mızı kadromuza ekledik. 3 gen atladık. 95 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi geçelim 4. takıma. Hızlı bir şekilde hiç uzatmadan çarkımızı döndürdük ve bakalım 4. transferimiz hangi takımdan gelecek derken Galatasaray'ın üstünde kalan Newcastle United takımı geldi. Yine bir İngiliz takımdan transfer yapacağız. Newcastle United'ı seçtik ve arama diyerek aratmış olduk. Kartlara baktığımızda arkadaşlar güzel kartlar var. Hemen Bruno'yu almak istiyorum. Turumcali de varmış, mükemmel oldu. Hiç kaçırmadan ben buradan alacaktım ama arkadaşlar şu anda ekrandaki koyulan arkadaşlar kart yani iptal oldu. Alamıyoruz şu anda. Gözüküyor ama alamıyoruz. Bunun bilgisini veriyorum. Çünkü pazar yenilendi. O yüzden alamadık. Bu kartımız varmış. Başka ne kartlar var diye baktığımda Tonali alsak mı diye düşünüyorum. Aslında Turumcali de varmış. Yani bu takımda güzel
güzel transferler yapabiliriz. Gordon da varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 675'e almaya çalışırken gördüğünüz gibi pazarda falan iptal edildi falan yazıyor. Pazar yenilendiği için. O yüzden ben buradan mor halini alacağız. Yani mor kart tasarımlı. Kırmızı dereceli Bruno'nun kartını alacağız. Totti alsaydık daha güzel olurdu ama maalesef pazar yenilendiği için iptal edildi. Maalesef Bruno'nun kırmızı dereceli halini alabildik. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi o zaman ilk orta saha transferimizi kadromuza geldik. Ekledik. 3 kere atladık. 98 gen olmuş olduk. Şimdi geçeceğiz 5. takıma. İnşallah bir Türkiye'den de bir takım gelir. Hemen o zaman hızlı bir şekilde bir kez daha çevirdik ve bakalım hangi takımda alacağız derken Fenerbahçe'nin bu sefer altında kalan Borussia Dortmund geldi. Güzel bir takım geldi. Bakalım pazarda nasıl bir kartlar varmış. Dortmund'u seçtik. Kaydet arama dediğimizde arkadaşlar kartlara baktığımızda en yüksek 115 genlik Emre Can'ı gördük ama maalesef coins'imiz yetmiyor bu oyuncuya. Guards'i alabiliriz aslında. Turuncu hali yokmuş ama Schlotterbeck alabiliyorsak müthiş olacak. Alabiliyormuşuz. Coins'imizi de uygun. O yüzden ben hiç uzatmadan 738 milyona bu takımın en iyi kartını almış olduk. Emre Can hariç. Emirler bölümünde geldi mi? Geldi. Müthiş bir şekilde turuncu dereceli 113 genlik temelinde bir tane sağlam bir stoper aldık. İnşallah güzel işler yapar. Sol stoperimizi ekledik. 2 gen atladık. 100 gen olduk. Çok güzel bir transfer yaptık. Dortmund kadrosuna göre şimdi geçeceğiz. Bir kez daha transfer almak için takımları belirlemeye. Çarkımıza geldik bir kez daha ve hızlı bir şekilde çevirdik. Bakalım bu sefer ne gelmiş olacak derken Real Madrid geldi. Müthiş oldu. Çok güzel transferler imkanımız olacaktır. Bakalım hangisini alacağız. Hemen takımlara geldik. Real Madrid'i seçmiş olduk ve arkadaşlar Arda'nın kartını hiç düşünmek istemeden almak istiyorum arkadaşlar. Bence Arda'yı alalım. Hiç düşünmeyelim. Mbappe, Bellingham'ı hiç gerek yok. Biz Arda'mızı alalım. Ama turuncu hali varsa alırız. Maalesef yokmuş. Hiçbir hali yokmuş maalesef arkadaşlar. O zaman Arda iptal oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman çok fazla kart olduğu için teker teker bakayım. En yüksek geldi 750 milyonluk bir transfer yapmış olalım. Arkadaşlar maalesef tam 109 gene kadar düşmek zorunda kaldık. 750 milyonluk sadece Bellingham vardı. Biz de Bellingham'ı alalım. 258 milyon almış olduk. Aslında Vini falan da olabilir. Hatta varmış aslında. Vini mi alsak? Bir iptal edelim. Hiç uzatmayalım, iptal edelim. Bir düşüneyim. Vini mi alsak, Bellingham mı? Bence Vini alalım arkadaşlar. Yani orta sahildeki öbür takımlardan fazlaca vardır. Bu kartın yok mu arkadaşlar? Bu kartın varmış aslında. Bunu gözden kaçırmışım. Hemen o zaman Ballon d'Or kartını alalım. Niye biz düşünü alacaktık az daha yanlışlıkla? Vini'mizi almış olduk o zaman. Güzel bir şekilde Vini'nin kartları iyidir diye düşünüyorum. Hızlıdır. Bilekleri iyidir. İyi de şu çeker diye düşünüyorum ama pazardan bir türlü gelmedi derken Vini'mizi almış olduk. O zaman geldik kadromuza. Sol kanatımızı da Real Madrid kadrosundan transferimiz yaptık. 3 kere atladık. 103 gün olduk. Kadromuzun sol tarafı tamamlanmış oldu kısacası. Şimdi o zaman geçelim yeni transferi için çarkımıza bakalım bu sefer hangi takımdan alacağız. Hemen çarkımızı döndürdük. Hiç uzatmadık ve bakalım ne gelecek derken Juventus'u atladı. Roma takımı geldi. Bakalım Roma'dan nasıl transferler varmış. Serie A takımlarından Roma'yı seçtik. Kaydet arama dediğimiz arkadaşlar kartlara baktığımızda en yüksek 114 genlik bir sağ bek var. 750 milyonun üstünde mi derken üstündeymiş maalesef. Kalecimiz varmış ama kaleci transfer yaptığımız için almayız. Endika'ya baktığımızda arkadaşlar turuncu hali maalesef yokmuş, kötü oldu. Turuncu kırmızı dereceli hallerini almayı tercih ediyorum genelde. Beceri puanlarımızı basıp arkadaşlar oyuncunun çünkü özelliklerini yükseltmemiz lazım cezalı maç için. Şimdi Pellegrini'ye bakalım arkadaşlar. Bunun da hali yokmuş. Niye turuncu halleri olmuyor bu kartların? Ben anlamadım ya. Bu oyuncumuzun morali varmış. Yani en kötü bunu alacağız diye aklımızda bulunsun. Bu karta baktığımızda turuncu hali yine yok maalesef. Pisili'nin bu kartına baktığımızda kırmızı hali varmış. Yani ya bunu alacağız ya da Pisili'nin farklı bir kartını alacağız. Başka Dybala'ya son kez bakalım. Bunun da hali yokmuş. O zaman ne yapalım? 108 gelin kart çok eski olduğu için kartını alalım arkadaşlar. Maalesef morali alacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Roma takımından da Pisili transferimiz olmuş oldu. Kartımız emirler bölümüne hale gelmedi. Şimdi gelir mi? Geldi ve 112 gelin kartımız o zaman. Orta hattımıza eklemiş olalım. Yedeklerimize girdik. Roma takımından kartımız hemen gelsin ama göremiyorum şu anlık. Gördüm. Sağ merkeze ekledik. 2 gen atladık. 105 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman hiç uzatmadan yeniden çarkımıza geçelim. Hemen geldik ve hızlı bir şekilde çevirdik. Bakalım bu sefer hangi takım gelecek derken yine bir kez daha Serie A takımı Napoli geldi. Bu takımda da güzel transferler vardır diye düşünüyorum. Serie A takımlarına geldik ve buradan arkadaşlar Napoli'mizi seçtik. Kaydet arama dediğimizde bakalım karttan neler varmış derken De Bruyne falan varmış ama De Bruyne gördüğünüz gibi çok ama çok pahalı. McTominay'in bu kartlarda net bir şekilde pahalıdır. Bu karta baktığımızda 770
175'e alınabilir. Alırız hatta ama maalesef Vini almıştık. Keşke Vini almasaydık. Daha güzel bir sol kanat alabilirdik ama yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi Zambo'nun kırmızı hali var ama bize merkez orta saha lazım değil. 10 numara lazım. Ya da 4-3-3 Rolanti'ye geçip arkadaşlar defansif orta sahada kullanabiliriz. O bize kalmış arkadaşlar. De Bruyne'nin kartına baktığımızda maalesef fiyatımıza uygun değil. Milinkovic-Savic aslında alabilseydik müthiş olurdu ama maalesef pazarda yokmuş. O zaman bu Ekama'ya bakalım arkadaşlar. Bunun da turuncalı yokmuş maalesef. Kötü oldu. Aslında bu neresin? Sağ kanat oynayabiliyor mu bu neresi arkadaşlar? Baktığımızda maalesef oynayamıyormuş. Keşke oynasaydı alırdık. Dileronze'ye son kez bakacağım. Var mı? Varmış. O zaman sağ bekimizi de Napoli takımından halletmiş olalım. Güzel bir şekilde almış olduk sağ bekimizi. Emirler bölümünde de kartımız geldiğine göre sağ bekimizi de gelelim arkadaşlar. Tamamlanmış olalım. Hemen geldik yedeklerimize, sağ bekimizi de eklemiş olduk. Üçgen de atladık. 108 gene kadar ulaştık. Son 3 transferimiz kaldı. Defans hattına, orta hattına ve atak kısmına bakalım o son 3 takımda ne olacak. Çarkımıza geldik. Hızlı bir şekilde çevirdik ve artık bir Türkiye'den bir takım gelsin derken yine Fenerbahçe'nin dibinden atlayan ve sonra ise Real Betis takımı geldi ve bakalım bu takımdan nasıl bir transfer yapacağız. İspanya takımlarına geldik ve Real Betis'i seçtik. Kaydet arama dediğimizde Antony aslında vardı arkadaşlar. Hem de güzel bir kartı varmış ama 116 genlik kartı. Tabii ki de çok pahalı. Şimdi 112 genlik karta baktığımızda Turumcali varmış. Hem de 750 milyonun altındaymış. O yüzden hiç düşünmeden aldım. Hatta bu kartı da varmış arkadaşlar aslında ama hem pahalı hem de kartın maalesef pazarda yokmuş. Neyse Totti kartı tabii ki de daha iyidir öbür kartlara göre. Şimdi 117 genlik kartımızı Real Betis'ten hızlı bir şekilde transferimizi yaptık. Güzel bir kart transfer yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah maçta da aynı şekilde dediğim şey yapar. 110 gene kadar ulaştık. Son 2 transferimiz kaldı. O yüzden çarka bir kez daha geçelim. Hemen geldik. Bir kez daha çevirdik ve son 2 takımın birincisi ne olacak derken Leverkusen geldi ve Leverkusen'de arkadaşlar 10 numara ya da inşallah stoper vardır, güzel bir oyuncu. Almanya takımlarından Leverkusen'i seçtik. Kaydet arama dediğimizde arkadaşlar bakalım neler varmış derken Tillmann'ı gördük. Turumcali var mı? Var ama maalesef bu hali bizim ihtiyacımız yok, pahalı çünkü. Bunun da kırmızı halinde maalesef kartı pazarda yokmuş, kötü oldu. Şimdi Andrich diye bir oyuncu varmış. Bunun Turumcali yokmuş maalesef. Grimaldo'nun ofansif orta kartı varmış ama maalesef Turumcali yokmuş. O yandan bizim için kötü oldu. Hincapié aslında stoper'de oynayabiliyor diye düşünüyorum. Bakalım oynayabiliyormuş. Güzel. İnşallah da Turumcali vardır. Maalesef derken varmış. Yok sandım. 267 milyon o zaman Leverkusen'den stoper attığımızı tamamlamış olduk. İnşallah da gol yedirmez bize Hincapié diyoruz ve emirler bölümünde gördüğünüz gibi kartımızı aldık. Şimdi o zaman defans hattımızın son transferini de Hincapié'mizi ekledik. Üçgen atladık. 110 üçgen olmuş olduk ve son transfer için son takımı seçmeye geçelim. Bakalım hangi transferimizi hangi takımdan yapacağız. Geldik şarkımıza ve bakalım son takımımız ne olacak. Hızlı bir şekilde çevirdik ve bakalım hangi takımdan bitireceğiz derken Galatasaray atladı. Inter Miami geldi ve orada da ne var? Lionel Messi var. 10 numarada çok yakışır. Amerika takımlarına geldik ve buradan Inter Miami'yi seçtik arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Messi'yi ben direkt alacağım ama santrafor kartı ofansif ortası daha çıkmış, güzel. Turumcali var mı? Haydi oğlum olsun derken ama var ama arkadaşlar çok pahalı. 750 milyon sadece bir oyuncuya verebiliyoruz. Depoyla baktığımızda bu kartımız maalesef ihtiyacımız yok. Messi'nin bu kartına baktığımızda maalesef pazarda yokmuş, kötü oldu. 108 geni kartına bakalım, bunun varmış. O zaman 574 milyona Messi'mizin 113 genlik TOTS kartını aldık. Emirler bölümünde geldi mi hale gelmemiş. Bir kez daha geldik, bu sefer gelmiş oldu arkadaşlar ve son transferimizde eski bir goatlardan Lionel Messi gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi ekledik. 2 gen atladık. 115 genlik her takımdan bir transfer yaparak bu şekilde bir kadro kurduk. 4 milyar 99 milyon coins'te kadro deliğimiz var. Likelere basalım, abone olmayı unutmayalım. Çok zarar yapıyorum her videoda. Şimdi beceri puanlarımızı halledeceğim. Birazcık antrenman basacağım ve sonra takımımız hazır olacak. Şimdi o zaman geçelim cezalı maçımıza. Arkadaşlar bu arada ligde birazcık gerimiz var. 120 gen üzeri telkafe cezarak ligimize gidebilirsiniz. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bizim takımın son hali bu şekildeydi ve karşı tarafın ligden bir arkadaşımızın da kadrosu bu şekildeymiş. Bakalım maçımızı kim kazanabilecek? Cezalı maçtayız. Bismillah diyerek maçımıza başladık. Bruno çalımla attı, verdi pasını, bıraktı kimi arkadaşlar Antony'ye. Antony keşke ortaya doğru dönseydik. Neyse. Pisili aradan verdi. Çok rahat bir boşluk ama offside'mış. Mes bu arada sol taraftan iyi geldi. Çok hızlı
hızlı Besin kapıya peşinde ama yetişemiyor. Sonunda çaprazdan vurdu, olmadı. Schlotterbeck Roveşeta. Maalesef çok güzel bir gol yedik. Bes çaprazdan vurdu. Kalecimiz dokundu ama. Yani Schlotterbeck ne yaptın oradan Schlotterbeck? Yani Cruyff çok güzel bitirdi. İlkay Gündoğan. İlkay sürdü. Verdi pasını sol taraftan yine Bes'ten gelmeye çalışacaklar. Defans hattımız çok daldı. Bes çok hızlı sürdü. Schlotterbeck'i üstüne sürmediğim ama çok boşluk. Schlotterbeck bu sefer dokundu. Dönen top İlkay. Şu anda iyi oynamıyor ya, bak arkadaşlar, defansımız çok daldı ama iyi oynayamıyor. Birazcık şansı yaver gitti ve maalesef 2'de attı. Çevirebiliriz. Çok aşırı iyi oynamıyor. Biraz şansı vardı. Uzaktan bir şut geldi Dege, yani onu kornere çevirmemen lazımdı Dege. Neyse, şimdi kornerde bakalım neler yapacaklar. Yerden bir pas, Salah çalımına attı mı, önünü boşalttı, sürüyor. Bir kez daha Beste, offside yok sanırsam. Hacıymış, pardon, ortası geldi. Bu sefer uzaklaştırdık. Bizde kaldı mı kaldı. Haydi oğlum Anthony, geç oğlum, Hernandez'i geçti. Anthony ile geliyoruz. Anthony yetişemezsiniz. Anthony çok hızlı. Anthony girdi. Anthony sürüyor. Anthony çalımını atamadı be maalesef ama taş da bizim de değilmiş. Anthony aldı. Ya faul, orada ne yaptık ki be hakem? Orada bir şey yapmadık da neyse. Şimdi kapıya karşıladı güzel bir şekilde. Pisili Messi'ye. Messi Ekitike geçemedi maalesef. Şimdi kontratağa çıkacaklar ama bakalım gol atabilecekler mi? Cruyff'ten geliyorlar, son anda dokundu. Haydi oğlum, maç bitmeden Ekitike bir kez daha çalımını attı, veremedi. Verse bile maç bitti arkadaşlar. İlk yarımız bitti. Şimdi ikinci yarıya başlayacağız. İnşallah çevireceğiz. Pesili verdi pasını Anthony'ye. Anthony hata yapmadı. Verdi pasını sola doğru. Vini bırakamadı. Bizde kaldı ama Vini Ekitike bitirdi. Güzel, 2-1. Bak rakip gerçekten çok iyi oynayamıyor. Her şey görmüyorsunuz tabii ki de arkadaşlar. Çok iyi oynayamıyor. Gördüğünüz gibi hızlı bile sürmüyor. Çevirme imkanımız çok yüksek ama biraz da şanslı olsak daha güzel olacak. Best ortaladı. Schlotterbeck karşıladı. Haydi oğlum. Haydi oğlum, 2-2 gelebilir. Pisili verdi Anthony'ye. Anthony bıraktı. Ekitike maalesef çok büyük bir kayrak müdahale, faul yapmışlar. Kart da gelmesi lazım orada. Neyse, haydi oğlum. Haydi oğlum, gol gelecek. Pisili sağa doğru döndük. Anthony çok iyisin Anthony. Anthony sürüyor. Verdi pasını. Messi'ymiş. Messi vurdu. 2-2 olmadı. Döne top. Vini maalesef bitiremedi. Direkt vurmasaydım da olabilirdi. Şimdi kim vurabilir? Schlotterbeck güzel bir kafa olmadı. Arka doğru sekti. Ekitike vurdu ama maalesef güzel bir gol olmadı be maalesef. Kapıya çok iyisin oğlum. Verdik pasını. Robinson döndü Vini'ye. Vini aradan müthiş bir pas. Pisili bıraktı Bruno'ya. Bruno yine Theo Hernandez. Devamında bizde hala top. Ekitike çalımını atamadı. Bizde kaldı mı? Bizde kaldı. Ekitike. Çok heyecanlandım. Elim ayağıma dolandı. Orada gol atabilirdik. Ekitike bırakamadı Messi'ye maalesef. Hacı şimdi verdi. Best kime arkadaşlar? Cruyff uzun oynadı ama Inkapı'ya. Haydi oğlum, bir gol atalım bari be. Anthony geçti mi? Hernandez yapma be Anthony, yapma be. Di Lorenzo verdi şimdi Pisili'ye. Pisili bıraktı Anthony'ye. Anthony geç artık. Anthony geçti. Çizgide tutamadı. Maalesef kazanabileceğimiz maçı yenildik ya. Ceza çekeceğiz. İstatistiklerimizde bu şekilde 5 şuttum 5'i başarılı olmuş ama bir gol atabilmişiz. Geldik ceza çarkımıza ve hızlı bir şekilde hiç uzatmadan çevirdim. Bakalım hangi cezamızı çekeceğiz derken 7 tane sınırlandırılmış efsaneler bileti harca geldi. Bakalım bu 7 biletten ne gelecek. Geldik biletimizi harcamaya ve bismillah diyerek biletlerimizi harcamaya başlayacağız. Bakalım bu biletlerden ne kadar güzel bir şey gelecek arkadaşlar. Güzel bir şey gelmese ceza çekmiş oluyoruz ama güzel bir şey gelirse cezamız ödüle çevrilmiş olur. De Bruyne demedi. Buradan ne geldi arkadaşlar? Bu neydi, aklıma gelmedi arkadaşlar. Hazard'tı, doğru. Şimdi bir bilet harcadık. Bakalım yola gider miyiz? Bu arada bir tane fazla açacağım. Çarktan 7 geldi ama ben 8 tane açacağım bakalım. Son 3 biletten yola gider mi derken gitmedi. Bir bilet harcadığımızda yine yol var. Güzel. Bakalım ama ceza ödüle çevrilebilecek bir oyuncu mu? Bence değil David Alaba, yani çok yüksek bir şeydi, gelmedi. Bir bilet harcadığımızda yol görmedik ve burada cezamızı çektik. Like'lara basalım, abone olmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemediyseniz bence izleyin. Benim bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.